Herkese merhabalar. Bu videomuzda Bluetooth modülü HC05 ya da HC06 kullanarak LED parlaklığını ayarlama devresini yapacağız. Kendi yapmış olduğumuz uygulamamız var. APK, Android APK uygulamamız. Bu uygulamayı cep telefonuna kurarak devremizi test edeceğiz. Devrede kullanacağımız malzemeler bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet HC05 Bluetooth modülümüz. HC05 Bluetooth modülünü 3.3 volta dönüştürebilmek için bir seri devre direnç devresi kuracağız. Bunun için 2.2 kilo ohmluk direnç ve 1 kilo ohmluk direncimiz, LED parlaklığını ayarlayacağımız LED diyotumuz ve 220 ohmluk direncimiz, yeterli miktarda da jumper kablolarımız. Şimdi devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre bağlantımı yapacağım. Bluetooth modülümü breadboard'umun üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyorum. Şu şekilde yerleştirirsem ön taraftaki pinleri rahatlıkla kullanmış olurum. Şöyle gösterecek olursam. Öncelikli olarak dirençlerimi yerleştireyim. Devre şemasına göre yerleştirirsem devreyi takip etmem daha kolay olur. 2.2 kilo ohmluk direncimin bir ucu RX bacağına denk geliyormuş. 2 numaralı bacak RX bacağı. Şu şekilde direncin bir ucunu şuradaki RX bacağına denk gelecek şekilde buraya yerleştirdim. 1 kilo ohmluk direncimi alıyorum elime. 1 kilo ohmluk direncin aynı bacağı yine RX pinine denk gelecekmiş. Bunu da bakın buraya yerleştiriyorum. Şöyle gösterelim tekrar. Şu şekilde bakın iki bacak da aynı yere denk gelmekte ve RX pinine denk gelmekte. Ama dikkat ederseniz direncin diğer uçları birbirlerine temas etmiyor. İkisi de farklı hatlar üzerinde. Buralardan Arduino kartıma bağlantılar alacağım. Devre şemasında buradan Arduino kartımın GND'sine gitmiş. Hemen buradan GND'ye bir kablo ayarlayalım. Kablomu buraya bağladım. Bunu GND'ye verdim. 1 kilo ohmluk direncimin ucundan ise Arduino'da 1 numaralı pine bağlanmış. Bluetooth modülümün RX pininden Arduino'nun 0 numaralı pinine bağlanmış. RX pininin yan tarafı GND imiş. Buradan Arduino'nun GND'sine bağlantımı alıyorum. Sağ tarafı artı uç VCC imiş. Arduino'da burayı 5 volta bağlıyorum ve bu sayede Bluetooth modülümün bağlantısını yapmış oldum. Şimdi bir tane LED diyot bağlayacağım devreye. Şu şekilde yerleştirelim devredeki gibi. LED diyotun artı bacağına 220 ohmluk direnç bağlayacağım. Şu şekilde bağladım. LED diyotumun direnç bacağından Arduino'mun 9 numaralı pinine gitmiş. Bunu da Arduino'da 9 numaralı pine bağlıyorum. Ve LED diyotun eksisinden de breadboard'un eksi şeridine bağlayalım. Arduino'da bir tane daha eksi kısmımız var ama şurası bakın eksiydi. Evet, şu şekilde bağlantıyı yapmış oldum. Şimdi Arduino'mu USB kablosuyla bilgisayara bağlayalım. Kodlarımızı Arduino kartımıza gönderelim ve telefonumuza uygulamayı kurarak uygulamayı çalıştıralım. Bluetooth modülü ile LED parlaklığı ayarlama devresinin kodlamasını M-Block programında birlikte yapalım. M-Block programını çalıştırıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Hemen arkasından da sürekli tekrarla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. Burada Bluetooth kontrolü yapabilmemiz için bir uzantı eklememiz lazım. Uzantılara geliyorum. Arama kısmına Bluetooth HC-05 yazıyorum. Burada bakın bizim kendi hazırlamış olduğumuz bir uzantı var. Bu uzantıyı M-Block içerisine eklememiz gerekiyor. Eğer uzantıyı daha önceden hiç eklemediyseniz şuradaki gibi sağ üst köşesinde bir artı işareti yer alacak. Bu artıya tıklayarak önce kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra da buradaki ekle butonuna basarak bunu M-Block içerisine ekliyorsunuz. Bluetooth Control isimli uzantımız buraya geldi. Şimdi bu uzantımız içerisinde en üstteki bloğu alıyorum. Sürekli tekrarların üstüne yerleştiriyorum. Devre şemasına baktığım zaman benim RX ve TX pinlerim Arduino'da 0 ve 1 pinlerine bağlı. O yüzden burayı ben 0 ve 1 olarak değiştiriyorum. Sürekli tekrarların içerisine bir şart koşulu ekleyeceğim. Bunun için kontrole geliyorum. Eğer ise bloğunu bunun altına alıyorum. Diyorum ki eğer Bluetooth bağlantısı var ise Bluetooth kontrol uzantıma geliyorum. Bluetooth bağlantısı var mı bloğunu? Eğer bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Eğer Bluetooth bağlantısı varsa Bluetooth'tan gelen karakter veriyi okumasını isteyeceğim. Karakter veriyi burada okutuyorum. Daha sonra
pin bloklarına gelip PWM bloğunu bunun altına alıyorum. Devre şemasına baktığım zaman led diyotumu 9 numaralı pine yerleştirmiştim. 9 numara olarak bunu ayarlıyorum. Çıkış için ise bana ne okuyacak? Bluetooth'tan gelen karakter veri okuyacak. O yüzden yine Bluetooth kontrol uzantısına geliyorum. Buradaki karakter veri bloğunu bunun içerisine alıyorum ve blok şemasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Yapmış olduğumuz uzantı içerisinde arka tarafta kodları hazırladığımız için bloklama kısmı bu kadar kısa tuttu. Buradaki uzantının çok işinize yarayacağını düşünüyorum sizler için. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna basıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretliyorum. COM3 portum burada gözüktü. Bağlan diyorum. Ve bakın yukarıda bağlandı işaretini alıyorum. Şimdi upload kod ile kodları Arduino kartına gönderiyorum. Evet, kodların gönderimi tamamlandı. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir test edelim. Evet, uygulamayı Arduino kartımıza gönderdik. Şu an led diyotum yanıyor. Bakın Bluetooth sensörüm devamlı yanıp sönerek şu an bağlantıya hazır olduğunu gösteriyor bize. Biz de o zaman telefonumuza uygulamamızı kuralım ve devremizi bir test edelim. Şimdi bunun için eğitim sitemize gittiğimiz zaman eğitim sitemizin içerisinde kendi yapmış olduğumuz uygulamaya ait bir link var. Bakın burada Arduino Bluetooth kontrol uygulaması diye. Buraya indir diyorum. İster karekod okutursunuz, isterseniz indir butonuna basarsınız. Hangi uygulamayla indirmek istiyorsunuz dedi. Tarayıcı uygulamasını seçtim. Drive ile geldiğim için. Burada böyle bir linke geldik, Drive linkine. Yine de indir diyorum. Evet, uygulamayı indireyim mi dedi. İndir diyorum. Şu an indirme başladı. Evet, şu an indiriliyor diye mesajı görüyoruz. İndirme tamamlandı. Basıyorum uygulamanın üzerine. Bakın buraya Bluetooth kontrol V1 diye uygulama geldi. Tıkladım, yükle diyorum. Şu an yükleniyor. Eğer sizde bir uyarı gelirse harici kaynaktan uygulama yüklemeyi istiyor musunuz diye onay tuşuna evet demeniz lazım. Aç diyorum. Bakın uygulamamız karşımıza geldi. Burada hangi uygulamayı çalıştırmak isteyecekseniz oraya tıklayıp o uygulamaya gidebilirsiniz. Burada uygulamamıza ait eğitim sitemizin adresi, zeka teknolojisi sitemiz, Instagram hesabımız, TikTok ve YouTube hesaplarımız var. Buradaki YouTube hesabımıza girerek abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Biz burada led parlaklığını ayarlama butonuna basacağız. Bakın buraya bastım. Şu an bağlantı yok dedi. Bluetooth bağlantısını yapmam lazım. Yukarıdan Bluetooth cihazını seçin dedi. Bakın HC05 burada var. Eğer HC05 cihazınız burada gözükmüyorsa Bluetooth cihazınız ne yapacaksınız? Buradan Bluetooth aygıtlarına geleceksiniz. Bluetooth'u açacaksınız. Tarama yaptığında burada HC05 diye gözükecek. Üzerine tıkladığınız zaman, bunu daha önceden hiç yapmadıysanız, eğer ilk defa yapıyorsanız, üzerine tıkladığınızda size bir şifre soracak. 1 2 3 4 diye bu şifreyi girdikten sonra HC05 buraya kaydedilecek. Daha sonra da bu ekranda bunu görebileceksiniz. Yine de bu adımları tam anlamıyla uygulayabilmek için bizim ilk videomuzu izleyebilirsiniz. Bluetooth modülümüzü tanıttığımız videomuzu, orada bununla ilgili ayrıntılı bir uygulama yaptık. Buraya tıklıyorum. Şu anda bakın bağlantı var dedi. Bağlantıyı kese dönüştü buradaki buton. Şu an ben artık buradan kaydırarak şu an sona doğru aldım. LED diyordum söndü. Burada bakın kaydırdıkça LED diyodu sonuna kadar ışık vermiş oldum. 255 değerini verdim. PWM sinyali olarak buradan veriyorum. Tekrar LED diyodumun parlaklığını ayarlıyorum. Bu şekilde LED diyot parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Eğer isterseniz Arduino'ya yüklenecek kodlar kısmına basarsanız burada Arduino kodlarını görebilirsiniz. Devre şemasını burada görebilirsiniz. Bakın en blok kodlaması da burada mevcut. Bu uygulamamız hakkında da bir geri dönüş yaparsanız, videonun altına yazarsanız, uygulamanın geliştirilmesi açısından beğenip beğenmediğiniz ya da geliştirilebilecek adımlar varsa bununla ilgili geliştirmeleri yapmaya çalışırız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.